Amerika ile İran arasında Pakistan'da gerçekleşen 21 saatlik müzakereden ne çıktı? İslamabad'da dış dünyadan yalıtılmış bir devlet konuk evi salonundayız. Odanın tam merkezinde U şeklinde bir müzakere masası var. Önce İran heyeti lideri Kalibaf gri takım elbisesi ve sert adımlarla içeri girip masanın sol kanadına geçiyor. Hemen ardından Amerika heyeti başkanı Vance lacivert takım elbisesi ve yanındaki iki korumayla kapıda beliriyor. Odaya tek bir gazeteci, tek bir kamera dahi alınmıyor. Duyulan tek ses deri sandalyelerin zeminde sürünmesi, evrak çantalarının metal tokalarının açılma sesi ve masaya konulan kağıtların hışırtısı. Masanın baş köşesinde arabulucu Pakistan heyeti oturuyor. Masanın iki uzun kanadı ise tam bir satranç tahtası gibi. Bir yanda Amerika, tam karşılarındaysa İran heyeti yüz yüze bakacak şekilde konumlanmış. Görüşmeler başlıyor. Taraflar karşılıklı olarak şartlarını ve taleplerini sıralıyor. Pakistan heyeti lideri başını onaylarcasına sallayarak iki tarafı dinliyor, not alıyor. Saatler geçiyor. Tam bu sırada Amerika tarafında bir hareketlilik yaşanıyor. Hararetli tartışmalar sürerken Vance aniden sandalyesini geriye itip ayağa kalkıyor. Odadaki bir köşeye geçerek cebinden çıkardığı telefondan Trump'la konuşmaya başlıyor. Hatta İran basınına göre Netanyahu'yla da telefon görüşmesi yaptı o sıralarda. Baskısı üzerine anlaşma sağlanamadı. Artık müzakerelerin bittiğinin sinyali veriliyor. Vance ayağa kalkıp evrak çantasını hızlı bir şekilde kapatıyor. Elindeki nihai teklif dosyasını masanın Amerika tarafında tam ortaya denk gelecek şekilde yavaşça bırakıyor. Taraflar birbirlerinin yüzüne dahi bakmadan kendi dosyalarını toplayıp alelacele odadan çıkıyor. Bu buluşma iki ülke arasında 1979'dan bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olarak tarihe geçti. Tahran yönetimi haklı olarak şu soruyu soruyor. Bugün imzalayacağımız bir anlaşmaya yarın başka bir Amerikan veya İsrail yönetiminin sadık kalacağının garantisi var mı? Washington ise baskı kalktığı an İran'ın nükleer tesislerini gizlice yeniden inşa edeceğinden emin. Şimdi diplomasiden bahsediliyor ama iki tarafta müzakereye kazanan biziz diyerek en üst perdeden taleplerle oturuyor. İslamabad'daki kapalı kapıların ardında 21 saat süren gerilimin asıl nedeni masaya konulan dosyaların içindeki o uzlaşmaz taleplerdi. Hem Amerika hem de İran kendi kırmızı çizgilerini o kadar kalın çekmişti ki ortada buluşmak neredeyse imkansızdı. Vance ve ekibinin elinde 15 maddelik katı bir liste vardı. Öncelikleri şunlar: İran nükleer silah geliştirme fikrini sonsuza dek aklından çıkaracak. Sadece sözlü bir garanti de yetmiyor. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması, büyük tesislerin sökülüp atılması, elde kalan yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarının teslim edilmesi ve nükleer silah yapımına giden tüm araçların terk edilmesi isteniyor. Biraz da sorunu sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunu haline gelsin mantığıyla yaklaştığı için tüm dünyanın sorunu haline gelmişken Amerika'nın bir de maksimalist taleplerini kabul etmesini beklemek çok mantıklı değil. O yüzden olacaksa ikinci tur görüşmelerdeki bu taleplerden ne kadar vazgeçilmiş, masaya taraflar nasıl oturacak ona bakmak lazım biraz da. Bununla da bitmiyor. Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi bölgesel vekil güçlere giden askeri ve finansal desteğin kesilmesi şart koşuluyor. Küresel ticaretin can damarı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açılması, geçişlerden hiçbir ücret alınmaması ve seyri sefer güvenliğinin şartsız sağlanması masadaki diğer bir büyük başlık. Tüm bunlara karşılık Tahran heyeti Amerika'nın taleplerini aşırı bularak sürekli fikir değiştirmekle suçluyor. Şimdi bunun başlıca sebepleri aslında Amerika'nın bence çok uç talepleri şundan ötürü. İran'ı çok ağır bir bombardımana tabi tuttular. Altyapı, üst yapı birçok hedefi vurdular. Haliyle İran'ın bunu kabul etmesini beklemek abesle iştigal. İran heyeti ise 10 maddelik kendi karşı teklifini sundu. Tahran için tam zenginleştirme yasağı asla kabul edilemez. Tıbbi ve barışçıl amaçlı uranyum zenginleştirme haklarının tanınmasını ve korunmasını istiyorlar. Ayrıca ekonomik olarak acilen nefes almak zorundalar. Tüm uluslararası yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş 120 milyar dolarlık varlıklarının derhal serbest bırakılması masadaki en büyük taleplerden biri. Üstelik Amerika ve İsrail saldırılarının yol açtığı hasar için bir savaş tazminatı ödenmesini şart koşuyorlar. Hürmüz Boğazı konusunda ise geri adım atmıyorlar. Boğaz üzerindeki İran egemenliğinin ve kontrolünün kayıtsız şartsız tanınmasını istiyorlar. Bölgesel çapta özellikle Lübnan'da Hizbullah'a yönelik operasyonların durması ve kalıcı bir ateşkesin ilan
ilan edilmesi de masadaki diğer şartlar arasında. İslamabad'da kopan fırtınanın asıl sebebini anlamak için 5 haftalık ağır bombardımanın ardından geriye ne kaldığına bakmamız gerek. Amerika'nın da ciddi bir mühimmat ve envanterinde ciddi sorunlar var. Üretime dönmesi lazım. Daha bunlar yerine koyulmadan İran'da yaşanılan bir çatışmada özellikle daha sofistike, sadece yani klasik topçu mühimmatlarından ziyade daha sofistike, işte üzerinde sensör olan vesaire, üretimi daha zor, daha elektronik komponentler içeren mühimmatlarda kullanıldığı için bunları yerine koymak zor. Amerikan halükarda bir zamana ihtiyacı var. Bir barıştan söz edemesek bile uzun soluklu ateşkesten söz edebiliriz diye düşünüyorum. İşin aslı şu, Amerika ve İsrail haftalarca süren saldırılara rağmen İran'ın nükleer bomba yapması için gereken alet çantasını tam anlamıyla yok edemedi. Uzmanlara göre İran, uranyum zenginleştirmede kullandığı santrifüjlerin büyük bir kısmını kurtardı. Bu tablo karşısında Trump yönetimi o kadar köşeye sıkıştı ki masada askeri bir operasyonla bu uranyum stoğuna el koyma fikri bile tartışıldı. They won't have nuclear capabilities. And so right now it's buried and we're watching it. We know exactly what they have and they know that. And they will either give it to us, which the president has laid out. They'll give it to us voluntarily. We'll get it. We'll take it out. Or if we have to do something else ourselves, like we did in Midnight Hammer or something like that, we reserve that opportunity. But what's clear, what the new Iranian regime knows is they'll never have a nuclear weapon or the capability to get a path to one. Ancak böyle bir hamlenin ne kadar tehlikeli ve karmaşık olduğu çok açık. Gergin zirve fiyasko ile sonuçlanmış gibi görünse de diplomasinin kapıları henüz tamamen kapanmış değil. Çatışmaların yeniden alevlenmesinden dehşete düşen bölge ülkeleri ise iki ülkeyi tekrar masaya oturtmak için kelimenin tam anlamıyla zamana karşı yarışıyor. Hedef son derece kırılgan 2 haftalık ateşkesin süresini uzatmak ve birkaç gün içinde tarafları ikinci bir tur için yeniden yüz yüze getirebilmek. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki o masa bir kez daha kurulmazsa sıradaki hamle doğrudan silahların namlusundan gelecek. Görüşmelerin ardından ufukta barış değil yepyeni bir abluka belirdi. Masadan eli boş kalkan Trump'ın ilanıyla Amerika ordusu İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğini kesmeye başladı. O bölgede yer alan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan limanlarından çıkan gemiler bölgeden çıkabiliyor ama İran'dan çıkan gemilere müsaade edilmiyor. Şimdi burada diyelim ki ablukayı delmek isteyen bir sivil gemiyi ya da işte askeri gemilerin uyarısını dinlemeyen sivil gemilere karşı nasıl bir aksiyon alacak Amerika? Bunları batıracak mı? Yoksa havadan asker indirmek suretiyle bu gemilerin ele geçirip olduğu yerde sabit mi kalmasını destekleyecek? Bu deniz ablukası ve deniz hukuku meselesi biliyorsunuz karmaşık bir konu. Her iki tarafı da yorduğu gibi aslında dünyayı yoruyor. Hatta Trump zamanı geldiğinde namluya mermiyi süreceğiz ve İran'dan geriye kalanı da bitireceğiz diyerek tehdit dozunu en tepeye çıkardı. Hürmüz'den geçen tanker ve ticari gemilerin yalnızca %20 ila 30'u İran'a ait. Geriye kalan büyük çoğunluğun rotası Körfez ülkeleri, Pakistan, Malezya, Çin ve diğer uluslararası aktörler tarafından belirleniyor. Durum böyleyken Trump'ın o sularda tam olarak kimi ve neyi abluka almayı planladığı büyük bir soru işareti. Fakat eğer bu abluka gerçekten işlerse, İran'ın elinde petrol üretimini kısmadan dayanabileceği sadece 2 haftası var. Uydu verilerine göre İran'ın petrol depoları şu an %51 oranında dolu. Günlük 1,8 milyon varil ihracat bir anda durursa, yaklaşık 16 gün sonra bu depolar tamamen taşacak. Tahran'ın kuyulara kalıcı zarar vermemek için depolar tam dolmadan yani 10-15 gün içinde mecburen üretimi durdurması gerekecek. Bu ablukanın İran'a günlük maliyetinin 435 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Amerika gemileri durdurmaya kalkarsa İran işi sadece Hürmüz'de bırakmayacağının sinyalini önceden vermişti. Petrol akışları kesilirse müttefikleri olan Husileri kullanarak Babül Mendeb boğazını tamamen kapatabilirler. Hatta İranlı yetkililer tankerlerine yaklaşan Amerikan helikopterlerini vurmaktan bile çekinmeyeceklerini söylüyor. Amerika'nın müttefiklerinin ve en büyük küresel ticaret ortaklarının ekonomilerini doğrudan vurmadan sadece İran'ı izole edecek spesifik bir deniz ablukası kurması pratikte mümkün değil. Trump zaten kör düğüm olmuş bir krizin üzerine daha da karmaşık bir düğüm atarak sorunu çözebileceği yanılgısı içinde. Bölgedeki gerilimi diğer ülkeleri de içine çekecek şekilde tırmandırma riski barındırıyor. Ablukayı duyururken müttefiklerinin de hiç düşünmeden arkasında sıraya gireceğinden emindi.
Ama evdeki hesabı çarşıya uymadı. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere NATO ülkeleri Trump'ın planına katılmayı reddetti. Peki Avrupa madem ablukaya katılmıyor, öyleyse ne yapmayı planlıyor? Fransa Cumhurbaşkanı Macron alternatif bir planla ortaya çıktı. Hedefleri çatışmalar bittikten sonra devreye girecek uluslararası bir deniz gücü kurmak. İngiltere de aynen böyle düşünüyor. İran cephesinden gelen yanıtlarsa Washington'ın kılıç çekmelerine boyun eğmeyeceklerini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika dayatmacı tutumundan vazgeçip İran milletinin haklarına saygı duyarsa bir anlaşma bulunabileceğini söylüyor. Kalibaf ise Trump'ın tehditlerine şöyle meydan okuyor. Savaşırsanız savaşırız. Mantıkla gelirseniz mantıkla yanıt veririz. Bizi bir kez daha test ederseniz size çok daha büyük bir ders veririz. Şu anda ortada 6 haftadır devam eden, petrol fiyatlarını uçuran bir savaş ve süresi hızla dolan 2 haftalık bir ateşkes var. Zaman daralıyor ve kalıcı bir barış ihtimali her geçen saniye biraz daha eriyor. Bugün Amerikalılar bölgede derin bir güven krizinin tam ortasında olan İran'la konuşabilmek için Pakistan'ı en mantıklı aracı olarak görüyor. Pakistan'ın iki ülke arasında arabulucu rolünü üstlenmesi aslında tesadüf değil. Asım Münir Pakistan Silahlı Kuvvetler Komutanı, İran'ı iyi tanıyan bir ülke. Hatta işte Trump'la olan ilişkisiyle alakalı olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayında Beyaz Saray'da Trump tarafından davet edildiği toplantıda İran'a dair bilgileriyle Trump'ı çok etkilediği, Trump'ın özellikle Asım Münir'i bu nedenle çok tuttuğu yazılıp çiziliyor uluslararası medyada. Haliyle doğal olarak bu dörtlü arasından Pakistan öne çıkmış oldu, kimsenin itiraz etmediği. Nixon döneminde Amerika ile Çin arasındaki gizli arka kapı diplomasisini onlar yürütmüş, hatta Henry Kissinger Pekin'e giden o uçağa Pakistan üzerinden binmişti. Sınır güvenliği de işin cabası. Pakistan hali hazırda doğuda Hindistan'la tansiyonu yönetmeye çalışıyor. Batıda Afganistan ve İran'la paylaştığı o uzun sınırlar Belucistan ve Hayber Pehtunhava'daki ayrılıkçı isyanlarla birleşince ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hiçbir ülke 4 sınırından 3'ünün aynı anda sıcak çatışma alanına dönmesini kaldıramaz. Pakistan işte bir %10-15'lik bir Şii nüfusu da var. İran'la uzun bir sınırı var. Bir de madalyonun içerideki görünmeyen yüzü var. İran'dan sonra dünyanın en büyük ikinci Şii nüfusuna ev sahipliği yapan Pakistan taraf seçmek zorunda kalsaydı ülke içinde kontrol edilemez bir mezhep çatışmasının fitili ateşlenebilirdi. Hamane'in öldürülmesinin ardından Pakistan'daki Amerika konsolosluklarına yapılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği o saldırılar bu sinir uçlarının ne kadar hassas olduğunu zaten göstermişti. Özetle Amerika ve İran arasında kökleri yıllara dayanan bu denli çetrefilli bir krizin 21 saatlik zar zor bir diplomasi mesaisiyle bir anda buharlaşmasını beklemek fazla iyimser bir yaklaşım. Masadaki anlaşmazlıkların ağırlığı hesaba katıldığında böylesi dar bir vakte sıkıştırılmış temaslar en fazla kısa süreli tansiyonu düşürür. Eğer ufukta bu masanın devamını getirecek yeni randevular yoksa, geride bıraktığımız bu süreci tarafların bir sonraki hamleleri öncesinde aldıkları bir nefesleme molası olarak okumalıyız. Ne de olsa gerçek diplomasi kameralar önünde el sıkışıp poz vermekten çok daha zorlu bir çaba gerektiriyor. Ortada ilan edilmiş bir ateşkes var ama kimse bir barışın olacağına inanmıyor. Amerika'nın başvurmadığı zaten bir tek taktik nükleer silahlar kaldı. İran'ı bir masaya oturtmak ya da taleplerini yapmak için daha ağır bir bombardımana tabi ve yapabileceği tek şey bu. Yani karadan asker çıkarma, petrol tesislerinin işgal edilmesi, tabi bunların hepsini az evvel dediğim gibi taraflar rasyonel olmadığı için bekleyebiliriz. Tabi burada da İran ne yapacak? Maliyeti yükseltecek. Ateşkes başladığından beri Amerika bölgeye çok sayıda nakliye uçağı indirdi. Binlerce asker sınır boylarında savaş davullarının çalmasını bekliyor ve sayıları da giderek artıyor. Üstelik uçak gemileri tam da ateşkesin biteceği gün bölgede toplanacak şekilde yola çıktı. Yani Washington aslında görüşmelerin çökeceği senaryoya göre pozisyon alıyor. Eğer ipler tekrar koparsa Amerikan ordusu bu kez sadece askeri üsleri değil, elektrik santralleri ve su tesisleri gibi doğrudan hayatı durduracak sivil altyapıları vurabilir. Hatta İran ekonomisinin şah damarı olan Hark Adası'nı ele geçirmek için işgal hamlesi bile yapabilirler. Ama iki taraf da çok iyi biliyor ki böyle bir adım atılırsa ortalık tam bir kan gölüne döner.